Mersin Erdemli'de saatlerce bekledikten sonra Ankara feribotuna bindik. Akdeniz'de çok uzun süre dolaştık. Bu arada Akdeniz'deki yabancı ülkelerin savaş gemilerini gördüm. Daha sonra Akdeniz'in ortasında çıkartma gemisine bindik. Tüm askerimizin, subayımızın çok heyecanlı olduğunu gördüm. Kimsenin gözleri ve yüzünde hiç korku yoktu. Sadece müthiş bir heyecan vardı. Herkes birbiriyle şakalaşıyordu. Sadece Türk askerine ait vatan sevgisini ve özgüvenini gördüm. 2 saat sonra Girne açıklarına yaklaştık. Çıkartma gemimiz sahile yaklaştı. Liman yoktu. Herkes şaşırmıştı. Nasıl ineceğimizi merak ediyorduk. Kapak açıldı, gemi komutanımız atlayın diye emir verdi. İçimizde yüzme bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Çok zorlandılar. Elimizde G1 piyade tüfeği, sırt çantası, çelik başlık bulunuyordu. Yani bayağı ağırlık vardı. Yüzme bilmeyen arkadaşların boğulma tehlikesi yaşamaları normaldi. Herkes birbirine yardım etti. Ben yüzme bildiğim için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tam karaya ayak bastıktan sonra Beşparmak dağlarından bize ateş açtı Rum askerleri. Biz alçak sürünmeyle ilerledik. Biraz dinlendikten sonra karnıma bir şeyin battığını fark ettim. Baktığımda vefat etmiş bir Rum askerini gördüm. Biraz tuhaf hissetmiştim. Rum askerine dikkatlice baktım. Çok sakallıydı. Üniforması bizim askeri üniformamızdan farklıydı. Biraz daha ilerledikten sonra tam siper alarak karşımızdakilere karşı hedef büyütmemek için ayağa kalkmadık. Uzun süre ateş altında kaldık. Sonra bizim destek birliklerimiz deniz destekli ateş açtılar ve Rum askerlerini geri püskürttük. Bu anlattıklarım 8-10 saatlik bir sürede gerçekleşti. Rica ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle Kıbrıs tabii ki özellikle Türk tarihi açısından çok önemli bir konu. Çünkü Kıbrıs tarih boyunca birçok medeniyetin, birçok aslında imparatorluğun kontrol etmek istediği, Akdeniz hakimiyeti bakımından çok önemli bir merkez olduğunu, stratejik bir güzergah olduğunu özellikle ve Anadolu ve Mezopotamya açısından da önemli bir radar merkezi olduğunu söylesek abartı olmayacaktır. Çünkü tarihte hangi güç Kıbrıs Adası'nda bulunmuşsa hem Anadolu coğrafyasını, hem Mezopotamya'yı, hem Kuzey Afrika'yı, hani belki genel tabirle Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını aslında bu anlamda sirayet edecek pozisyona sahip olmuş. Ve tabii Akdeniz'de tarihte, bugün de olduğu gibi tarihte çok önemli bir ticaret merkezi, Doğu Akdeniz özellikle. Ve dolayısıyla hem denizlere hakimiyet bakımından hem de bu anlamda güvenlik bakımından da Kıbrıs Adası, bugün de hep söylediğimiz gibi batmayan bir uçak gemisi, önemli bir radar üssü ve üç kıta bakımından da önemli bir ağırlık merkezi. Şimdi biz tabii 1571 tarihinde Osmanlı Kıbrıs'ı fethettikten sonra Osmanlı'nın 1878'e kadar bu adada hakimiyetinin sürdüğünü görmekteyiz. Ama bilhassa 18. yüzyıl ve 19. yüzyılla beraber yeni bir yeni bir nasıl diyelim, hem ekonomik dönemin hem de uluslararası ilişkiler diyeceğimiz belki de o dönemdeki imparatorluklar sisteminin ve ilişkilerinin bu minvalde Kıbrıs Adası'nın biraz daha ön planda olduğu bir sürecin ortaya çıktığını görmekteyiz. Mesela işte Osmanlı özellikle yıkılış döneminin başlaması, yani işte 2. Viyana kuşatmasından sonra geri çekilme, Karlofça ile beraber başlayan ve 93 Harbi dediğimiz 1877-78 savaşından sonra bilhassa Rusya'nın Osmanlı'nın artık Anadolu işlerine doğru ilerlemeye başlaması ve bizde Rus işgaline ve Rus baskısına karşılık olarak bir denge siyaseti olarak İngilizler işbirliği yaparak İngiltere'ye adanın kiralanması olarak onların kontrolüne bırakılması. Ama bir şart vardı, neydi? Rusların geri çekilmesinden sonra, Rus tehdidi bittikten sonra onlar da adayı bırakacaklardı göğe. Ama tabii giren çıkmaz. Ve böyle bir stratejik bir adayı ele geçirdiyseniz, özellikle Orta Doğu siyaseti bakımından ve Akdeniz siyaseti bakımından İngiltere tabii ki adadan çıkmadı. Zaten Osmanlı durum malum. Hem ekonomik olarak hem siyaseten maalesef çok zor durumda. Bu anlamda işte 2. Viyana, 1815 Viyana Kongresi'nden sonra zaten Avrupa güçleri Osmanlı'yı yok etmek üzere. Ve 1815'ten 1914'e, yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar başlayan süreç aslında o 100 yıl Osmanlı'yı nasıl çökertiriz, Osmanlı Devleti'ni nasıl yıkarız ve Osmanlı'dan sonra başka bir Türk Devleti'nin kurulmasını nasıl engelleriz
ve daha da önemlisi belki de hidrokarbon kaynakları dediğimiz aslında petrolün bu anlamda keşfedilmesi ve petrol kaynaklarına sahip olmak Orta Doğu'da. Ve bu manada Kıbrıs'ta tabii ki önemli bir sıçrama tahtası, önemli bir merkez. Ve Osmanlı tabii Birinci Dünya Savaşı'na Almanya yanına girmesinden sonra İngiltere adaya el koyduğunu ilan etti 1878'den 1914 yılına kadar. Ama zaten siyasi konjonktür de artık o hale gelmişti. Zaten Osmanlı Devleti'nin idari sistemi çökme vaziyeti, ekonomi zaten berbat durumda. İşte Balkan Savaşları'nın getirmiş olduğu çöküntü ve geri çekilme ve bu manada bir mukavemet, bir karşılık güç koyacak pozisyonda maalesef getirmiyor. Ve adaya İngiltere el koymuş oluyor. Ve Birinci Dünya Savaşı tabii sonucunda Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesi ve işte yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadeleyle beraber 1919'dan 1923'e kadar olan süreçte kurulmasından sonra toplanan Lozan Konferansı'nda 24 Temmuz 1923'te Kıbrıs Adası'nın İngiltere'ye bırakılması kararlaştırılıyor. Tabii Lozan'ın bazı maddelerine baktığımız zaman işte 19, 23, 26 yanlış hatırlamıyorsam o maddelerde Kıbrıs'la ilgili özel maddeler olduğunu ve orada bulunan halkın kendi kimliklerini belirleme, milliyetini belirlemede özgür bırakıldığı görülmekte. Tabii bu anlaşma içerisinde, birazdan söyleyeceğim konu içerisinde İngiltere'nin eğer bir gün adadan çıkılması söz konusu olursa, yani uluslararası hukuk ve Lozan Anlaşması'na göre, eğer bir gün İngiltere adadan çıkacak olursa, ada aslında rücu eder, gerçek sahibine döner. Bu kimdir? Osmanlı Devleti'dir. Şimdi biz nerede görüyoruz bunu? 1923'ten 1950'li yıllara kadar, aslında 1930'lardan sonra özellikle 40'lı yıllarda bir slogan ortaya çıkıyor. Özellikle hem Kıbrıs sokaklarında ve caddelerinde ve işte Yunanistan'da da çok konuşulmaya başlanıyor. Megalida ve Enosis. Şimdi Megalida nedir? Büyük bir Helen İmparatorluğu kuracağız. Büyük Yunan İmparatorluğu kuracağız. Ne yapacağız? İstanbul'u alacağız. Kıbrıs'ı alacağız, İzmir'i alacağız. Bütün işte bizim göz koyduğu dediği, onların Rum olarak gördükleri toprakları bir araya getirerek Yunan gördükleri büyük Helen İmparatorluğu'nu kuracağız. Enosis nedir? Bu Kıbrıs özellikle Girit gibi Yunanistan'a ait olduğu iddia edilen adaların Yunanistan'a bağlanması. Bunu biz Girit'te gördük, Rodos'ta gördük ve son olarak Kıbrıs'ta bu Enosis'in gerçekleşmesi planlanıyor. Ve bu Kıbrıs'ın tamamının Yunanistan'a bağlanması söz hususunda bu Enosis faaliyetlerine başladığını görmekteyiz. Bilhassa 1940'ların sonuna doğru bu Enosis faaliyetlerinin Kıbrıs adası içerisinde ada Rumlarının çeteleşerek Türkleri yok etmeye başlamaları, Türk köylerini basmaları, Türklere hiçbir şekilde siyasi hak vermemeleri ve adanın bir Helen devleti olduğu, bir Rum adası olduğunu iddia ederek bunun sert determinasyon ilkeleri kapsamında, yani kendi kaderini belirleme kapsamında olacağını, olması gerektiğini iddia ediyorlar. Fakat o dönem tabii 1940'lı yıllarda işte mesela Necmettin Sadak, CHP Genel Dışişleri Bakanı, bizim Kıbrıs'ta bir meselemiz yoktur diyor. Ama halbuki adada ki Rauf Denktaş, Fazıl Küçük, Faiz Kaymak gibi adadaki direniş örgütlerinin başını çeken isimler Türkiye'ye çağrıda bulunuyor. Ve dünya diyor ki Rumlar bize saldırıyor, bizi burada yok etmek istiyorlar. Yani bir etnosite var. Ve bunun bir sonraki aşamalı jenosit. Yani soykırıma kadar gidecek olan bir mesele bu. Ve Türkiye olarak bize destek verin Türkiye'ye diyor. Ama Türkiye o dönem hem siyaseten, tabii İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktür çok uygun değil, işte fazla artık savaş ortamı istenmiyor gibi bir düşünceyle bizim Kıbrıs'ta meselemiz yok diyor. İngiliz kolonisiye de ağırlığını çok bozmak istemiyorlar galiba. Tabii şimdi ona da geleceğim. Bir de tabii o dönemde İngiltere şöyle bir karar alıyor. Ben adadan çekileceğim. Adayı bırakacağım. Çünkü İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsun hem çok yorgun hem artık işte yeni büyük güç Amerika Birleşik Devletleri ve ben adadan çekileceğim. Ama çekilirken tabii ki Akrotili ve Dikeli'ye gibi iki tane üs bırakacak kendini. Ama hukuken ben adadan çekiliyorum dediğince Rumlar diyor ki ada bizim adamız. Biz de diyoruz ki 1955'ten sonra özellikle Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olmasıyla ve siyasete girmesiyle hayır, hukuken bu ada İngiltere çıkıyorsa gerçek sahibi Osmanlı Devleti'dir, Osmanlı Devleti yoksa da İngiltere'dir. Dolayısıyla bu ada İngiltere, Osmanlı ve Türkiye bırakılmalıdır diyoruz. Ama 1950'den 1955'e kadar Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Demokrat Parti iktidara geldikten sonra o da Kıbrıs meselesine çok bulaşmak istemiyor. Ve Adnan Menderes de zaten Karamanlis'te Dostlukları var Yunan Başbakanı. O da çok karar girmek istemiyor. Ama Fatih Rüştü Zorlu Dışişleri Bakanı olduktan sonra Kıbrıs'ın tamamının Türkiye'ye ait olduğunu ve bunu Lozan Anlaşması uluslararası kaidelerine bağlı olarak ispat edeceğini söylüyor. Ve 1955 yılında toplanan 1. Londra Konferansı'nda
Fatim Bey bunu konferansta hem İngiltere'ye hem Yunanlara anlatıyor. Tabii tam kabul edilecek çünkü hukuki bir kaydı bu. Bu sefer işte bizim bugün derin güçler dediğimiz, derin devlet dediğimiz, özel harp dairesi denilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda bir Gladio harekatı olarak benim değerlendirdiğim 6-7 Eylül hadiseleri tertipleniyor. Biliyorsunuz İstiklal Caddesi'ndeki işte azınlıkların evlerine saldırılması, orada işte insanların aslında örgütlenerek başka illerden getirilen kamyonların arkasında ellerine sopa veren insanlar daha önce hazırlanmış bir senaryo uygulamak üzere ve İstanbul Express gazetesi de hazır hale getirilmiş başlıklarla beraber bir anda dağıtılması ve insanların galyana gelerek saldırması. Tabii dünya basında çok büyük bir yankı uyandırıyor bu. Ve o başlık tabii önemli, onu söylemek lazım. İstanbul Express gazetesinde Atatürk'ün evini bombalı saldırı, yani Atatürk'ün evi bombalandı şeklinde bir haber yapılıyor. Ve onların zaten taktiği de bu. Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atılsın ve bu bomba ses bombası zaten sadece bahçeye atılıyor. Ve bu haber bir anda yayılsın ve Türkiye bu anlamda uluslararası kamuoyu karşısında aciz duruma düşsün. Ki başarılı da oluyorlar aslında. Ve Fatih Hüsnü Zorlu dönerken trende yanındaki büyükelçi İlyas Sember'e elini sert bir şekilde bunu masaya vurarak diyor ki bütün emeklerin bir gecede heba oldu diyor. Çünkü gerçekten adanın tamamını alacağımız bir konferanstayken maalesef bu olaylar sebebiyle adayı alamıyoruz. Daha sonra 1957 ile beraber Taksim politikasını benimsiyoruz. İki devletli çözüm modeli bugün savunduğumuz. Ve Fatih Hüsnü Zorlu özellikle 1955'te başlatılan EOKA terör örgütünün faaliyetlerine karşı Yunanistan devleti biliyorsunuz desteklediği Grivas komutasında ve dönemin başbakanının da desteklediği EOKA'ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasını da adada, yani adanın Huvayi Milliyesi diyeceğimiz direniş örgütünü kurdurarak Türklere yapılan soykırımı ve saldırıları da püskürtme şansı sahibi oluyor TMT sayesinde Kıbrıslı Türkler. Ve bu TMT'nin kurulması aslında Kıbrıs'ın kaderini de değiştiriyor bir şekilde. Ve iki devlet çözüm yolunda Fatih Bey çok büyük bir mesai harcıyor. Daha sonra 1958-59 Londra-Zürih anlaşmalarını Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı dönemi Averov'la oluşturduğu bir işbirliği ortamında imzalanmasını sağlayarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını ancak sağlıyor. Ama burada Cumhurbaşkanı ondan sonra Londra-Zürih anlaşmalarıyla beraber Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Cumhurbaşkanı Makaryos, zaten Makaryos'u biliyorsun o dönemde Kıbrıs politikaları ve içeride Enosis'i savunan ve bu manada işte adada Türklerin varlığını kabul etmeyen bir başpiskopos Makaryos. Cumhurbaşkanı Makaryos, yardımcısı Fazıl Küçük olmak üzere bir düzen tesis ediliyor. Tabii Fatih Bey'in amacı da aslında adaya bir bölük asker sokabilmek. Çünkü asker sokarsanız siz siyaseten varlığınızı aslında garantileyebilirsiniz. Bunu da uzun müzakereler sonucunda başarıyor ve sokuyor askerlerini. Türk askerini sokuyor, girmesini sağlıyor. Ve Londra-Zürih anlaşmaları aslında Türkiye'nin garantörlük statüsünün de tescillendiği bir anlaşma. Yani bizim bugün Kıbrıs'taki haklarımızın 58-59 Londra-Zürih anlaşmaları sayesinde olduğunu söylememiz lazım. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Fakat tabii Kıbrıs Cumhuriyeti ömrü uzun olmuyor. Çünkü Kıbrıs Anayasası'na göre Makaryos bu hakların, Türklere verilen hakların kabul edilemeyeceğini, Kıbrıs'ın bir Rum adası olduğunu ve tekrar saldırı başlamasını emrediyor aslında, talep ediyor ve Yunanistan da bunu destekliyor. Ve 1963 olması lazım. Kumsal baskınıyla beraber biliyorsunuz Nihat İlhan dönemin üst düzey komutanı onun evinin EOKA'cılar tarafından basılması, işte hanımıyla beraber, eşiyle beraber çocuğunun katledilmesi olayı. Ve o tarihten sonra işte Akritas planı çerçevesinde Türklere tekrar saldırılar başlıyor. Türk köyleri basılıyor, insanlar toplu olarak öldürüyorlar. Bir mezalim başlıyor aslında. Ve 1964'te İsmet İnönü hükümeti zamanında işte adaya özellikle uçaklar gönderilerek Makaryos'a bir gövde gösterisi yapılıyor. Ve tabii biz bunu Amerika'ya, işte Türkiye adaya müdahale edecek gibi bunu aslında onları biraz daha işin içine çekmek isterken bir anda bir Johnson mektubuyla karşılaşıyoruz biliyorsun. Orada işte Lyndon Johnson hani bu işi biraz belki işbirliğiyle yapalım demesi gerekirken işte Türkiye eğer böyle bir şey yaparsa NATO silahlarını kullanamaz. Biz desteğimizi çekeriz. Sovyet tehlikesine karşı Türkiye yalnız kalır gibi o dönemde çok sansasyonel bir mektup yazıyor. Ve Türkiye o saatten sonra tabii Amerika aslında güvenilmeyeceğini de anlıyor. 1965'ten sonra Demirel hükümeti geliyor biliyorsun. O dönemde de tabii İhsan Sabri Çağlayan Dışişleri Bakanı ve Kıbrıs siyaseti aslında Fatih Hüsnü Zorlu'nun bıraktığı yerden devam ediyor. Ünlü Dedeaş görüşmeleri vardır. Bu Dedeaş görüşmelerinde de özellikle Süleyman Demirel Yunanistan'ın Kıbrıs adasına gönderdiği yaklaşık 15.000 askerin
adadan çekilmesi hususunda büyük bir müzakere yönetiyor. Aksi takdirde Türkiye'nin savaşa gireceği Yunanistan'la ifade ediyor. Ve çok büyük bir başarı getiriyor aslında diplomatik olarak. Ve Yunanistan askerleri çekmek durumunda kalıyor. Ve o da esasında 74 harekatı içinde elimizi rahatlatıyor. Çünkü Yunan askerinin adadan çekilmesi Türkiye'nin harekat yapma kabiliyetini de imkanını da arttırıyor. İşte daha sonra işte 71 muhtırası 1974 harekatına giden Bülent Ecevit hükümetiyle beraber biliyorsun adada bir darbe gerçekleşiyor. Nikos Samson darbesi. 1974 senesinde Makaryos'a karşı yapılan bir darbe. Ve Türkiye'de darbe sonrasında garanti ök hakkını kullanarak, çünkü adada Türklerin güvenliğini sağlamak üzere Kıbrıs Harekatı'nı, 74 Barış Harekatı'nı başlatıyor. What has been happening in Cyprus since last Monday morning is a real tragedy. The military regime of Greece has callously violated the independence of Cyprus without trace of respect of the democratic rights of the Cypriot people. 4 minutes past 6. 4 minutes past 6, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters, and Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Alan. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Tabii o tarihten sonra bu da rahatsızlık uyandırıyor çünkü Türkiye gerçekten önemli bir başarı elde ediyor aslında, askeri başarı ve bu siyasi başarıyı da arkasından getirecek. Amerika ambargo uyguluyor Türkiye'ye karşı. İşte Türk askeri derhal çekilsin diyor ama biz orada Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kuruyoruz 74 Barış Harekatı'ndan sonra. Ve 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan ediyoruz. Ve 1983'ten bugüne kadar Türkiye aslında adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının tanıtılması ve tanınması noktasında siyaseten büyük bir diplomatik süreç yönetiyor. İşte Cross-Montana görüşmeleri olsun, diğer başka toplantılar olsun, hani Rum devletiyle iki devletli çözüm modelinin kabul edilmesi noktasında Türkiye çaba sarf ederken, dünyanın Kıbrıs'ı tanıması noktasında çaba sarf ederken, başta Amerika olmak üzere Rum lobileri bunu engellemek üzere ellerinden geleni yapıyorlar. Ve adanın tamamının Rum olduğunu iddia ederek ve daha sonra biliyorsun Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sanki tüm adanın temsilcisiymiş gibi Avrupa Birliği'ne alınmasıyla aslında çözümsüzlüğün çözüm olduğu bir sürecin başladığını görüyoruz. Yani işin kitleyen nokta aslında bu. Ve Avrupa Birliği'nin bu anlamda işte standartlı politikası da ortaya çıkıyor. Ama Türkiye özellikle Rauf Tektaş sonrası, bilhassa Dervişeroğlu döneminde, tabii Mustafa Akıncı dönemi son itibariyle tabii biraz hayal kırıklığına uğratan bir dönemde. Çünkü bizim milli politikalarımızı aslında tersine düşen bir, yani sanki birleşmeyi isteyen, işte bu Kofi Annan planı dediğimiz 2004'te işte tek bir federe devlet, federasyon olması şeklinde bir anlayışı ortaya koymuşlar. Ama federasyon fikri kesinlikle yanlış, şahsi düşüncem. Çünkü o adadaki Türkleri eritecek bir politika. Biz iki devletli çözüm modelinden başkasını çözüm görmüyoruz. Ve Türkiye olarak da biz modelin arkasındayız. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu anlamda Türkiye'de zaten özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla beraber bir Türk devleti olarak bayrağın oraya konması ve yavaş yavaş bu manada da biz gözlem statüsünde olması aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inşallah yakın zamanda ve orta vadede diyelim tanınması noktasında önemli bir süreç olacağını ifade edebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar. Ya Kıbrıs'ı bana tek kelimeyle anlat desen ben derim ki ışıksız. Ya hem mecazi anlamda hem gerçek anlamda. Ya inanılmaz muallakta bir ülke. Ve mecazi tarafından ziyade de şu var. Gerçekten elektrikler gidiyor. Yani Lefkoşa'da günün 5 saat 5 kere ya günde 5 kere hatta 5 saati hatta 6 saati elektrikler kesildiği zaman çok da şaşırmıyorsunuz aslında. Yani ülkede öyle bir problem var ki bir şey doğru düzgün yürümüyor ve dışarıdan bunu çözmek için insan da cezbedemiyorsun. Ya bir beyaz yakalının Kıbrıs'ta yapabileceği iş sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Hani belli bir seviyeye doktora almaya çalışıyor aslında.
çok yüksek fiyatlar vererek ama doktorlar da orada kalıcı olmuyorlar. Müşteri sayısının potansiyelinden dolayı. Yani özellikle Ukrayna Savaşı'ndan beridir bir Ukraynalı işçi göçü var. Biraz oteller ve entertainment bölümü gerek onlarla birçok şeyi çözmeye çalışıyor ama bu da inanın ki hiçbir şeye değmiyor. Yani bunlar da kalıcı değiller. Tabii bir de bunların dışında Kıbrıs'ın anlatılmayan hikayeleri var. Şimdi Kıbrıslı bir arkadaşım bana rehber oldu. Baran eve geziyoruz işte Kıbrıs'ı. Bana da hikayeleri, anekdotları aktarıyor. Düzenli olarak Kuzey Kıbrıs'ın kurulmasındaki kurucu faktörlerden birkaç kez faşist şeklinde bahsedince Baran da Birleşik Kıbrıs'ı daha doğru bulan o destekçilerden. Ya dedim Baran tamam da ya senin gibi düşünen bu kadar çok insan varsa Kıbrıs'ın birleşmesinin önündeki engel ne? Ya Murat dedi bizim köy tapu olarak Rum tarafına ait. İşte burada ağır bir problem çıkıyor. Çünkü Kıbrıs'ın birleşmesi durumunda adil yargı çerçevelerinde kaç insanın taşınması gerektiği, kaç insanın tazminat alması gerektiği konusunda ortalama bir fikir yok ve bunun üzerine araştırma da yapılmıyor. Yani insanların geçmişteki hakları gerek kuzey tarafının gerek güney tarafının yargı tarafıyla görülmesi gerekiyor birleşme durumunda. Bunun olması ise Kıbrıs'taki büyük bir denge değişimi demek. Ya burada anlatılmayan hikayeler de var tabii böyle. Birçok köy aslında Rum tapusu altında. Keza Rum köylerinde Türk tapusu olmayacağı, olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani bunun adil bir mahkemeyle hak teslimi yapılması şartıyla nasıl dengeleri değiştireceğini de kimse kestiremiyor aslında.